Minyon sevenler buraya. Minyon anahtarlık ve kalem süsü yaptım. Yarım saatimi aldı benim örmesi. Yüzüne farklı farklı ifadeler verebilirsiniz. Yapmak istiyorsanız ama örgü bilmiyorsanız yeni öğrenenler için tüm terimleri en baştan gösteriyorum. Hadi başlayalım. Yapmaya başlayalım. Öncesinde malzeme listemize geçelim. Malzeme listemiz için bu şekilde iplerim var. Çok az kullanılacak bunların hepsinden. Ve bir sırada siyah kullanacağım. Toplam 4 rengimiz var. Kullandığım tığ, şimdi bunu normalde bu ipliği 2,5 numara tığ ile örebilirsiniz. Ben bunun biraz daha elimde daha sıkı düştüğü için ben tulip tığ kullanacağım. 6 numara 1,4 milim. Ben bununla öreceğim. İçine boncuk elyaf kullandım. Onun dışında gözleri için burada küçücük bir vidalı gözümüz var. Bunun için şu şekilde 8 milim vidalı göz kullanacağım. Dikmek için, bu ağzını falan dikmek için tığya ihtiyacımız var ama onun dışında aslında dikişsiz buraya kadar bitiyor. Sadece bunu dikiyoruz. Dediğim gibi şunları zaten örerek yapıyoruz. Bunlarda da dikişsiz. Genel olarak dikişsiz diyebilirim ben bunun için. Buradan başlayıp burasından bitiyor. Kolay bir tarif. Başlayalım yapmaya. Öncelikle sihirli halkamızı yapalım. Sen burada dur. Sihirli halkamız için ipimi bakın aradan boşluk bıraktım bu kadar ve buradan bir tane çeviriyorum. Daha sonra tığımı içine batırıp arkadan ilmeği alıp bir tane zincir çekiyorum. Halka yaptım böyle. Bu halkanın içine 6 tane sık iğne yapalım. Sık iğne, tığımı batırıp arkadan ilmeği alıp ikisini birlikte çekiyorum. Tığımı batırıyorum, arkadan ilmeği alıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Bunun ismi sık iğne. 2 3 4 5 6. Daha sonra bu ipimizi çekelim. Böyle sıkılaştırıyoruz. Şöyle elimle ovalleştiriyorum ve başladığım sık iğnenin üzerine batıp iplik kaydırma yapıyorum. Yani bunu bunun içinden geçiriyorum. İlk sıramızın sonu 6 tane. Nasıl sayacağız? 1 2. Şu birleştirdiğimi saymayalım. 1 2 3 4 5 6. Şimdi ikinci sırada hepsinden artırma yapacağız. Artırma bir sık iğnenin üzerine 2 tane yapmak demek. Burada ilmeği şu başak gibi olanı ikisini birlikte alıyoruz. Bir tane sık iğne yapıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. Birinci artırmamızı yaptık. Başladığımız noktaya böyle küçük bir işaretleyici takalım. Herhangi bir ipten bir parça almamız yeterli. Hatta mavi ipten alalım. Şu sıramızın bittiği yer burasıydı. Bu ilmekti. Buraya bunu takalım. Şimdi birinci artırmamızı yaptık. Bir sık iğnenin üzerine 2 tane battık. İkinci artırmamızı yapıyoruz. Toplam 6 tane artırma yapacağız. Bu sıranın sonunda 12 tane olacak sık iğnemiz. İkinci artırmamı yapıyorum. Bir sonraki deliğe geçiyorum. Yine 2 tane sık iğne yapıyorum aynı deliğe. Üçüncü artırmamı yapıyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum ve son 6. artırmamı yaptığımda sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 12 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Üçüncü sıraya geçeceğiz. Şurası bittiği yere işaretleyicimizi takalım. Üçüncü sırada bir ör bir artır yapacağız. 18 tane sık iğne olacak. Şimdi bir tane örelim. Bunu artırma eksiltme yapmadan tek ördüm bu ilmeği. Bir sonrakine artırma yapacağım. Sonra bir tanesine tek yapıyorum. Bir sonrakine yine artırma yapıyorum. Bu şekilde bir ör bir artır, bir ör bir artır yapacağız. Toplam 6 artırma 18 tane olacak sıranın sonunda. Bir artırmamı yaptım. Bir tane örüyorum. Bu arada 1 2 3. artırmamı yaptım. Bir tane örüyorum.
Dördüncü artırmamı yaptım. Bir tane örüyorum. Beşinci artırmamı yaptım. Bir tane örüyorum. Altıncı artırmamı yapıyorum ve sıra sonuna geliyorum. Bunu yine işaretleyicime bir üste takalım. Ve dördüncü sıraya geçiyoruz. Dördüncü sırada yine 6 tane artırma yapacağız. Bu sırada 2 ör 1 artır 2 ör 1 artır yapacağız. Sıra sonunda 24 tane sık iğnemiz olacak. 2 tane örüyorum. 1 2. Birinci artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum ve 6. artırmamı yaptığımda sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 24 tane sık iğne. Bakın böyle bir dairemiz oldu. Artırma yerlerimiz de belli. Sıraları da şöyle sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4. 4. sıramızın sonundayız şu anda. Şimdi artırma eksiltme yapmadan dönerek öreceğiz. Şimdi şuraya kadar açılmamızı artık yaptık. Sonra 3 sıra boyunca artırma eksiltme yapmadan sadece sık iğne yaparak dönerek örelim. Şimdi sıramın sonuna geldim. Şöyle bakın 1, 2, 3, 4 tane artırma yaptık. Sonra 3 tane de sıra ördüm. 4, 5, 6, 7. 7. sıranın sonundayım. Hizasına geldim. Bir ön bir arka hiç önemli değil. Onlara takılmayın. Buraya geldikten sonra şimdi yandaki sık iğneye batıp bunu bunun içinden geçireceğim. Bir tane zincir çekelim. Bu ipimiz burada beklesin iç kısmında. Şimdi siyah ipliğimizi alalım. Şöyle çeviriyorum. İlmek oluşturdum. Hemen birleştirdiğime değil bir önceki sık iğneden başlayacağım. Sık iğne yapıyorum. Böyleyken batırdım. Ve sıra sonuna kadar birleştirdiğime de bakın yaptım. Buraya yanlışlıkla 2 tane batmayın. Burası 2 olarak görebilirsiniz. Değil. Bu bununla birleştiği için bu aslında tek. Sonra sıradakine sıra sonuna kadar artırma eksiltme yapmadan siyah olarak örelim. Ve başladığım sık iğnenin böyle arasından battım. İplik kaydırma yapıyorum. 2 tane zincir çekelim. Ve siyah kısmını kopartalım. Bunu sonra ben şöyle içine çeviriyorum. Şunu içten dışarı geçmeyecek ama bir tane ilmeğe taktım şu anda. Şöyle bir düğüm yaptım. Şimdi tekrar sarı ipimizle devam edeceğiz. Şimdi artırma eksiltme yapmadan 5 sıra boyunca sarı olarak öreceğiz. Sarı ipimi aldım. Şöyle ipimizi geçirelim. Bir sonraki sık iğneye ilk sık iğnemi yaptım. Şimdi sıra sonuna kadar örelim. Bakın birleştirmesini şöyle yapacağız. Bu arayı şeydi. Orada saydım 23.'yü yaptım. Şu an bu da 24. sık iğnemi yaptım.
Ve buradaki sık iğnenin şöyle devamında artık artırma eksiltme yapmadan dönerek öreceğiz. Kaç sıra boyunca? 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra boyunca artırma eksiltme yapmadan siyah olarak örelim. 5 derken bu sarıyı da saydım. Yani 4 sıra boyunca bunun üzerine öreceğiz. Şimdi sıra sonuna geldim. Hizasına. Yandaki sık iğneye batıyorum. İplik kaydırma yapıyorum. 2 tane zincir çekelim ve bunu kopartalım. Daha sonra bunu aynı şekilde şöyle düğüm yaptım. Bunu çıkartabiliriz. Şu an genel hatlarıyla bakın hızlı bir şekilde hazır. Şimdi gözünü yapacağım. Bunun için gri ipimi alıyorum. Sihirli halkamızı yapalım. Yine böyle çeviriyorum. Tığımı içine batırıp ilmeği alıp bir tane zincir çekelim. İçine 6 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 ve 6. Daha sonra bu ipimi çekiyorum. Başladığım sık iğnenin üzerine batıp iplik kaydırma yapıyorum. İkinci sırada hepsini artırma yapacağım. 12 tane olacak. Birinci artırmamı yapıyorum. Hemen yanından ikinci artırmamı yapıyorum. Üçüncü artırmam. Dördüncü artırmamı yaptım. Beşinci artırmamı yaptım. Ve son 6. artırmamı yaptım. Sonra yandaki sık iğneye batıyorum. İplik kaydırma yapıyorum. Böyle sıkıca bir tane zincir çektim. Bunu yine yok edelim. Şöyle ön yüzünden kötü görünmeyecek şekilde. Şu an gayet iyi. Bu ipliklerini zaten içine vereceğim birazdan. Şimdi vidalı gözümüzü hata var gibi. Bazen böyle üstlerinde bir şeyler oluyor. Gözlerim. Bu da kusursuz. Bunu buradan sokuyorum. Biraz zor geçebilir. Şöyle geçirdim. Sonra şu birleştirme yerini arkaya verdim. Buradan. Önce şu ipliklerini de şöyle yapalım. Şimdi bunu geçirdim. İpliği yoksa önemli değil. Ben sadece hem iplikleri ortadan kalksın hem de onu da sağlamlaştırma olarak kullanayım diye böyle yaptım. Bunu içinden bağlayacağım. Şimdi vidalı gözü buradan geçiriyorum. Arkasından da kapağını takacağım. Bu kapakta bir saniye sıkıntı var sanırım. Bazıları böyle şeyli çıkıyor ya da bunun olmayabilir. Burada çünkü birkaç aldığım benim vidalı göz serisi var. Biraz da açıkçası ip de kalın. Diğerini ben öyle yapmıştım. Zorlayarak yaptım. Bu arada ben bunu yaklaşık 4 yıl önce yaptım ama tarifini çekmemiştim. O zaman TV Kayseri'de çalışıyordum ben. TV Kayseri'de program yapıyordum. Bunu onun için yarım saatte böyle hızlıca bitecek. Bunlarda bir sıkıntı var. Yarım saatte böyle hızlıca bitecek tarifler çekiyordum.
Kapağımı böyle geçirdikten sonra çünkü tam istediğim gibi olmuyor. Bunu böyle yakarak sabitleyeceğim. Böyle yapıştırdım. Şu an evet, şu an gerçekten sağlam oldu. Süper. Zaten şurasını da sabitleyeceğiz. Birazdan bunu buraya dikeceğiz. Bunu yakıyorlar. Ben hiç yapmamıştım açıkçası. Ama dediğim gibi vidalı göz yaparken kullanılan bir yöntem. Biraz önce sanırım cihazı yakıyordum ben. Şimdi hemen alt tarafına geçelim. Şimdi yine dikişsiz bir şekilde kollarını yapalım. Bunun için şu gözünü böyle düşündüğünüzde şurası alt tarafı olarak düşünün böyle. Alta gelen ilmek mesela tam hangisi şu? Bunun değil, bunun yanından tutturacağız. Bir gelen kısım buradan gelecek. 1, 2, 3, 4, 5. Şuradan da başlayacağız. Arada 5 tane olacak bu. 1, 2, 3, 4, 5 tane olacak. 6.'dan başlayacağız. Ve buraya kadar gelecek. Şimdi yapmaya başlayalım. Başlayacağımız ilmek burası. Önce ilmeğimizi oluşturalım. Ben yeri kaybettim. Şöyle. Şu arada boşluk olacak. İneceğim kısım burası. Arada 5 tane olacak. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra başlayacağım yerde burası. Başlarken tığımı şöyle içine batıralım. Bu şekilde ilmeği geçirdim. Şimdi yukarı doğru gideceğim, yana doğru kayacağım. Bunun için bakın buradan batıyorum, arkadan ilmeği alıp çekiyorum. Bir üste geçiyorum, buradan battım, arkadan ilmeği aldım, çektim. Böyle zincir sürükleme yöntemiyle ben biraz yana doğru kaymışım sürüklerken. Üste geliyoruz, siyah kısma. Siyah kısma gelmeden aşağıda yapmışız. Ben üste kadar aklımda kalmış. 1-2 tane kalıyor. Sonra buradan yana doğru kayacağız. Ve birleştirdiğimiz yer burası. 1, 2, 3, 4, 5 ineceğim kısımda şurası 5. 1, 2, 3, 4, 5 6.'ya ineceğim. Burada 2 tane zincir çekelim. Burayı kopartalım. Pantolonumuzun bir askısını yaptık. Şimdi diğer tarafını yapalım. Yine aynı şekilde ilmek oluşturuyorum. Yine aynı göz hizası. Arka tarafta 2, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6. Şunu bırakalım. Buradan başlarız. Başlayacağım kısım aynen buradan olabilir. Düğüm kısmını içe veriyorum. Buradan yukarı çıkacağım. Buradan yana doğru kayıyorum.
1, 2, 3, 4, 5 dedim. Buradan da aşağı inelim. Ve buradayız. Şimdi artık etrafını öreceğiz. 2 sıra boyunca artırma eksiltme yapmadan örelim. Dönerek hiçbir şey yapmayacağız. Mavi olarak örelim. Şimdi ben birleştirme yerine geldim. İlmeğin arasından batarak birleştirmemi yaptım. Bakın. Sonra bir sonrakine geçiyorum. Bu şekilde. Şimdi bir sıra daha örelim. Şimdi 2 değil 3 sıra boyunca artırma eksiltme yapmadan 24 tane olarak ördüm. Artık altını kapatacağız. Bunun için başladığımız noktaya yine böyle küçük bir işaretleyici takalım. Şurası bizim sıramızın bittiği yer. 2 ör 1 eksilt, 2 ör 1 eksilt yapacağız. Bu sırada toplam 6 eksiltme yapacağız. Sıra sonunda 18 tane sık iğne kalacak. Eksiltme, gizli eksiltme yapacağız. Bu başak gibi olanların benden taraflarını alıyorum. Birini aldım. Sonra diğerini aldım. İkisini birlikte çekiyorum. Birinci eksiltmemi yaptım. 2 sık iğneyi bir tane sık iğne yaptık. Birinci eksiltmemi yaptım. 2 tane örüyorum. 2 taneyi dümdüz bir şekilde ördüm. İkinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Altıncı eksiltmemi yapıyorum ve 2 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı şu anda 18 tane sık iğne. Şimdi maviden sayabiliriz sıra sayısını. 4'ü bitirdik. 5. sıraya geçtik. Bu sırada 1 ör 1 eksilt yapacağız. 6 eksiltme, sıra sonunda 12 tane sık iğnemiz kalacak. Şimdi birinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. Bu arada içine el yapımızı artık kapanmadan koyalım. Şimdi içine güzelce el yapımızı dolduralım. Şimdi gayet güzel bir şekilde içini doldurdum. Bu aynı, aslında kullandığım ip de aynı. Burada sanırım elimi daha rahat tutmuşum. Burada daha sıkı örmüşüm 4 yıl önce. O yüzden birazcık bu daha büyük duruyor. En son 5. eksiltmemi yapmıştım. Bir tane örüyorum ve 6. eksiltmemi yapıyorum. Bir tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Şimdi hepsinden eksiltme yapacağız. 6 tane eksiltme yapacağım. 3, 4, 5, 6. sıradayım. Birinci eksiltmemi yaptım. Hemen yanından ikinci eksiltmemi yaptım. 3, 4, 5. Aslında burada kalemin geçeceği sıkılıkta ben şunda 6 tane yapmışım. 6 ilmekli devamında dümdüz ördüm. Bunu burada bitirip üzerine anahtarlık taktığınızda normal anahtarlık olarak da kullanabilirsiniz. Burayı uzattığımız zaman kalem süsü olarak. Şimdi biz kalem süsü yapalım. Böyle bunu artık çıkartalım. Şimdi 5 tane eksiltme yaptım. Şurasının aslında kalemin geçeceği boyutu olsun istiyorum ama hem de şey olmasın. Bence 6 tane eksiltme yapalım ve son 6 ilmek kalsın. Çünkü kalemi burada sıkı tutması ve oynamaması çok önemli.
6 eksiltme yaptım. Geriye burada 6 tane ilmeğim kaldı. Artık artırma eksiltme yapmadan sadece sık iğne yapacağım. Ve istediğim boyuta gelene kadar bakın böyle. Sadece dönerek alt kısmı uzatıyoruz. Bakın burada kaç sıra yapmışım toplamda? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 sıra. 2, 4, 6, 8, 9. Bence de kısa oldu. Birazcık daha uzatalım. Şimdi böyle devam edelim. Ben yeterli boyuta geldim. 12 sıra ördüm. Sanki bu kadar yeter. 13 yapmadım. 2, 4, 6, 8, 10, 12 bence yeterli. Yanındaki ilmeğe batıyorum. İplik kaydırma yapıyorum. 2 tane zincir çekelim. Bu ipliği yok etmek için bu içinden batırdım. Şöyle. Sonra bunu buraya 2 tane zincir çekelim. Sonra bunu yine alıp tatam. Bunu isterseniz şu kenarlarından bence bir sıra dikmekte fayda var. Ne olur çekerler falan, onların çıkmaması için gri iple bir tane sıra tutturabiliriz. Şunu şuraya daha çok sağlamlaştırmış oluruz. Ve son olarak bir tek ağzını yapalım. Bunun için ipliğimizi alalım. Amigurumi'yi en rahat aslında şu uçları küt iğnelerle daha rahat dikersiniz. Şimdi bunun gibi yapalım. Bunun ağzı çok sevimli. Şu herhangi bir yerinden battım. Buradan çıkıyorum. Bu ipliğimi çekmeyeceğim. Bu burada dursun. Ama onda bir sıra aşağıdan yapmış. Biz de şöyle bir sıra aşağıdan başlayalım. Ve şöyle yapsam mesela nasıl? Yo, aslında burası yukarı olan yeri. Ben karar veremedim. Şuradan şöyle. Aynen. Buradayken bir aşağı sıraya geçiyorum. 6 yanı yana. Şuradan küçük bir tutturabiliriz bunu. Sonra bu ilk yaptığımız yere geçelim. Bakalım kötü durmazsa. Bence oldu. Sonra burayı keselim. Bunları birbirine bağlayalım. Tadam. Kalem süslerimiz hazır. Şimdi ben tekrar yaptım. Bunu aynısını yaptım. Sadece bunda 2 göz yaptım.
farklı bir surat ifadesi vermek istiyorum. Alt kısmını ise en son 6 tane kalıp uzatmıştık ya, o 6 taneyi de hepsini alıp topladım. Eğer orayı iğneyle de toplayabilirsiniz. Daha muntazam olur. Şimdi üstüne küçük bir anahtarlık, aslında direkt demirini takabilirim ama elimde anahtarlık olarak şunlardan kalmış. O yüzden bunlara bir zincir çekip zincirle takacağım. Ama direkt o anahtarlık demirleri bence daha güzel olur. Şu an benim elimde kalmamış. İlmek oluşturdum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 20 tane çeksem sanırım ideal gibi mi? ...28, 29, 30 başka bir şey düşündüm. Şeye geçireceğim. O yüzden 30 tane zincir çektim. Diğer tarafından iplik kaydırma 2 zincir çekiyorum. Son bir ipleri şöyle yapalım. Şimdi bunu buradan geçirdim. Şunu da bunun ortasından girip çıkardığım yerin bir yanından yaptım. Şimdi bunları birbirine bağlayacağım. Şöyle sıkıca. Sonra bu ipi de içine geçirelim. Tadam. Tabii çıkmadı. Çıkartırken yine çıkardım. Şimdi şöyle düşündüm. Anahtarı yapabilir miyim acaba? Ha, bu şekilde yaptım. Birazcık ağzını gözünü mahvettim ama sanırım şöyle bir ifade güzel olacaktır. Çekmeyeceğim, bu burada dursun. Bunları birbirine bağlıyorum.
Mutlu musun?